Merhaba arkadaşlar. Bugün size yazın en çok tercih edilen ve kullanılan mini çantamın yapılışı ile geldim. Dilerseniz yapımına başlayalım. Öncelikle orta kalınlıkta bir kağıt ip ve 3,5 milim numara tığ kullandım ben. Kağıdın rengi de tarçın rengi diye geçiyor. Çok güzel. Öncelikle zincir çekerek başlıyoruz. Normalde 15 santim uzunluğuna denk gelebilecek bir zincir çekiyoruz. Yani ben burada 24 adet zincir çektim. Ama tabii herkesin ip kalınlığı, tığ kalınlığı ve elinin ölçüsü farklı olduğu için ölçtüm. 15 santime denk geliyor. Ben 24 adet zincir çekiyorum tabanı başlamak için. Zincirlerimi çektikten sonra örneğimin kurulumuna başlayacağım ve sık iğne yapacağız ilk önce. Dediğim gibi siz bunun boyutunu büyütebilirsiniz, küçültebilirsiniz. Ben 24 adet zincir çektim. Ve dediğim gibi sizin için ölçeceğim, bunu görürsünüz. 15 santime denk geliyor. Yani ölçüler söylediğim gibi ip kalınlığına, tığ numaranıza, elinizin sıkı ya da gevşek mi istiyorsunuz ona göre değiştiği için ölçtüm. 15 santim gördüğünüz gibi. Şimdi 24 tane zincir çektim demiştim. Bir tane daha zincir çekiyorum ve gördüğünüz gibi öndeki zincirin içine sık iğne yapıyorum. Bütün bu zincirlerimizin içine birer tane sık iğne yapacağız ve karşıya kadar geçeceğiz. Evet, zincirimizi karşıya kadar tamamlayacağız sık iğnelerimizle ve şu köşede arttırmamızı yapacağız. Evet, ben köşeye geldim. Burada 3 tane sık iğne yapıyoruz köşeye. Bu çantamızda çok arttırım yok. İlk seferde köşeleri 3'er tane, sonraki sırada o 3'er tanelerin sık iğnelerimizin üstüne 2'şer tane sık iğne yapıp arttırımımız bu kadar olacak. Yani fazla arttırım yapmıyoruz. 2 sırada arttırım yapıyoruz sadece. Evet, gördüğünüz gibi köşelerde 3 tane sık iğne yaptık. Şimdi diğerlerini aynı ilmeklerin karşı tarafından olacak şekilde sık iğne yapıyoruz. Bütün sık iğnelerin karşısına sık iğne gelecek şekilde hiç arttırım yapmadan sık iğnelerimizi örneğin sonuna kadar devam ettiriyoruz. Evet, sıra sonuna geldik. Buraya da 3 tane sık iğne yapacağız ve köşelerde dediğim gibi 3'er tane sık iğnemiz olacak. Ve geri kalan diğer karşı tarafa geçtiğimizde görünüyor zaten, sık iğnelerin tepelerine birer tane sık iğne yaparak işlemimizi devam ettireceğiz. Evet, şimdi sıra sonuna geldik. Burada dediğim gibi önce yaptığımız 3 tane sık iğnenin her birinin tepesine batıp 2'şer tane sık iğne yapıyoruz ve arttırım yapıyoruz. Yani 3 tane olan sık iğnemiz bu sırada 6 taneye çıkacak. Ve karşı tarafta da aynı işlemi gerçekleştireceğiz ve arttırım işlemimiz bundan sonra olmayacak. Bunun üstüne devam edeceğiz normal sık iğne yaparak. Evet, karşı tarafta gördüğünüz gibi buradaki 3 sık iğnenin tepesine de 2'şer tane sık iğne yapıyoruz her birine. Buranın sayısı da 6 oluyor.
Ve dediğim gibi 6 tane sık iğnemizi yaptıktan sonra diğer sık iğnelerin üzerine birer tane sık iğne yaparak işlemimize devam ediyoruz. Evet, şimdi bunları yaptıktan sonra çantamızın formunu vermek için örneğimizi iç tarafa doğru çeviriyoruz ki yaptığımız taraf bize doğru baksın ve örmeye devam edelim. Böyle üst sıraya çıktıkça çukurlaşıyor ve burada toplamda altta başladığımız sırayla dahil sayıyorum. 2'ye katlıyoruz ya. Oradan sayarak 6 sıra sık iğne yapacağız. Evet, ben 6 sıra sık iğnemi tamamladım. Şimdi örneğimizin şurada görünüyor zaten, arttırım yeri belli oluyor. Orada 5 sıra kalan yere gelene kadar oraya kadar sık iğnemizi devam ettiriyoruz ve örneğimizi kuracağız. Bu birleşim yerini zaten görürsünüz aşağıda. Oranın üstüne geliyoruz ve örneğimizi kurmaya başlayacağız. Bu örnek çok güzel bir örnektir ve birçok çantamla da çalıştım. Çok güzel duruyor. Yapımı da kolay ve zevklidir. Şimdi bu birleşim yerine geldikten sonra örneğimizi kurmaya başlayacağız. Bakın burada yeri görünüyor. Yukarıdan doğru hesaplıyoruz. Ve ilmeğimizi kaydırma yöntemiyle yan sıraya geçiriyoruz ve burada 3 tane zincir çekiyoruz. Tığımızı bir kere doluyoruz ve 2 seferde tığımızdan boşaltıyoruz ilmeğimizi. Burada sadece örneği ilk başta kurarken 3 tane zincir çekiyorum. Normalde üst sıraya çıktığımızda 2 tane çekeceğiz başlarda. İlk kurarken örneği 3 tane çekiyoruz ve ilmeğimizi doluyoruz. 3 tane ikili trabzan yapmış oluyoruz böylelikle ve ilmeğimizi dolayıp örneğimizin arkasına batıp 2 seferde hafif uzatarak ilmeğimizi çıkartıyoruz tığımızdan ve bir boşluk bırakıyoruz. Bir sık iğne boşluğu bırakıyoruz ve tekrar örneğimizi kuracağız. Tığımızdan 2 seferde çıkartıyoruz ilmeğimizi. 3 tane trabzan yapıyoruz ikili. Ve tığımızı doluyoruz. Hafif gevşek bırakarak arkada bıraktığımız boştaki ilmeğin içinden batıp ipimizi esneterek yukarı doğru çekiyoruz. Fazla sıkmayın, örneğiniz kasmasın ve 2 seferde tığımızdan çıkartıyoruz. Örneğimiz bu şekilde devam ediyor. Bir boşluk bırakıyoruz. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Aynı şekilde devam ediyoruz. Burada şöyle bir şey var. Eğer sizin ilmek sayınız birleşim noktasında tam gelmeyebilir. En fazla ya 2 tane artabilir ya da 1 tane. Eğer 1 tane kalırsa örneğinizi, burada sizin el beceriniz de önemli. Ya benimki tam geliyor. Ben alışkın olduğum için, sürekli yaptığım için sayılır, ama siz de bu sayılara uyarsanız sizinki de tam gelecektir. Ama dediğim gibi ipinizin kalınlığına göre de değişebilir. Eğer 1 tane kalırsa bunu gizleyerek eksiltme yöntemiyle diğerini tamamlayabilirsiniz. 2 tane de kalırsa dediğim gibi bunu arttırım yöntemiyle ya da şu şekilde söyleyeyim.
altta bıraktığınız bir boşluğa denk gelecek şekilde ayarlayarak bunu da tamamlayabilirsiniz. Dediğim gibi bu biraz da el becerinize kalmış bir şey. Bu örneği dediğim gibi şu anda görüyorsunuz işliyoruz. Karşı birleşim noktasına gelene kadar aynı işlemleri yapıyoruz. Şimdi birleşim noktasına birleştirmesini göstereceğim. Evet, ben birleşim noktasına kadar geldim. Burada dediğim gibi son örneğimi yapıyorum. Biraz gevşek tutmaya çalışın dediğim gibi bu tarafları. Çünkü örneğiniz kasma yapabilir. Özellikle köşe kısımlarına dikkat edin. Şimdi burada bu ilk baştaki trabzanı değil, onun yanındaki trabzanın görüyorsunuz tepesine batıp ilmek kaydırarak buraya üst sıraya geçiş yapıyoruz. Kaydırdıktan sonra ilmeğimizi burada 2 tane zincir çekiyoruz. Normalde dediğim gibi örneği ilk kurarken 3 tane, diğer üst sıralarda 2'şer tane kuruyoruz ve her bir ilmeğin tepesine batarak ikili trabzan yapıyoruz 3 tane. Örneklerin aynılarını üstüne yapıyoruz, yani aynı şekilde devam ediyoruz. İlmeğimizi geriden batıp ipimizi uzatarak 2 seferde tığımızdan çıkartıyoruz. Evet, bu şekilde aynı örneklerimizin üzerine aynı şekilde devam ediyoruz. Aralarda zincir yok. Aynı örneklerin üstüne gelecek şekilde işliyoruz ve bu örneğimiz 3 sıra oluyor bu model. 3 sıradan sonra tekrardan sık iğne yapacağız aralarına. Evet, bu şekilde dediğim gibi 3 sıra bu örneğimizi tamamlayacağız ve birleşim yerine geçeceğiz ve sonra üstünü sık iğne yapacağız. Evet, 3. sıramızda tamamladık ve baştaki trabzanın tepesine batarak ilmeğimizi kaydırma yöntemiyle üst sıraya geçiyoruz ve burada dediğim gibi sık iğne yapıyoruz. Her birinin tepesine birer ilmek batarak sık iğne işlemi gerçekleştiriyoruz ve burada ben 4 sıra yaptım ama isterseniz dediğim gibi aradaki boşlukları kendinize kendi telefonunuza ya da nerede kullanacaksınız onun boyutuna göre sık iğnelerinizi veya bu arada yaptığımız deseni arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Ben 4 tane koymayı uygun gördüm. 4 sıra sık iğne yapacağım. Dediğim gibi siz arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Size kalmış. 4 sıra sık iğneden sonra tekrar bu aşağıda koyduğumuz 3 sıra olan örnekten tekrar kuracağız. Evet arkadaşlar, ben 4 sıra sık iğnemi ördüm. Dediğim gibi aşağıda örneğimi ilk kurduğum noktaya yine aynı noktadan kuruyorum örneğimi. Ve bunlara dikkat edin. Örneğinizi kaydırmamaya çalışın. Eğer bu örneği kaydırırsanız yerini tam ayarlayamazsanız örneğiniz yan durur ve
sayılarınız, üstteki sayınız birbirini tutmaz. O yüzden dikkatlice örneğinizi kurmaya çalışın. Dediğim gibi altta yaptığımız aynı şekilde 3 tane trabzan ve başlarda örneği kurarken 3 tane zincirle kuruyoruz. Ve gördüğünüz gibi ilmeklerimizi çekerken burada uzattığımız biraz elimizi bol tutarak çekmeye çalışın ki örneğiniz kasmasın. Bir boşluk bırakıyoruz ve tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde aynı şekilde örneğimizi kuruyoruz. Aşağıda yaptığımız gibi 3'er tane de bu örnekten örüyoruz. Evet, burada da birleşim noktasını tekrardan göstereyim. Gördüğünüz gibi bu ilmeğimizi kaydırma yöntemiyle bir üst sıraya geçiyoruz. Kaydırma yöntemi yaptıktan sonra 2 tane zincir çekiyoruz. Ve trabzanlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Yine aynı örneğin üzerine ve bu şekilde dediğim gibi 3 adet bu örnekten gerçekleştiriyoruz. Evet, gördüğünüz gibi 3'er tane yaptım ve şimdi tekrar birleştiriyorum ve sık iğne yapacağım tekrar üstüne. Burada en başta yaptığımız trabzanın tepesine batıyoruz ve kaydırıyoruz ilmeğimizi gördüğünüz gibi ve diğerlerini sık iğne yaparak devam ediyoruz. Her bir ilmeğin üzerine sık iğne yapıyoruz. Burada bitiş sık iğnelerim bunlar. Yani bundan sonra daha örüm yapmayacağım. Buradaki sık iğnelerimin sayısı aşağıda yaptığım gibi 6 sıra sık iğne olacak. Ortada gibi 4 tane değil, 6 sıra sık iğne yapıp örneğimin işleme kısmını bitirip ağız kısmındaki örneğine geçeceğim. Evet, gördüğünüz gibi burada sık iğne işlemini de bitirdim. 6 sıra dediğim gibi görüyorsun, şu an şu dipten doğru başlayarak saymıştık. 6 sıra başlangıçta vardı. Ortada 4 sıra sık iğne yaptım. Ve bitişte de gene 6 sıra sık iğne ile bitiriyorum. Şimdi burada çantamızın ağız kısmının daha güzel durması için ters sık iğne yöntemi var. Bu da çantalarımıza çok güzel bir hava katıyor bence ve çantalarımızın kullandıkça ağzının esnemesini engelliyor. Burada örneğimizi tersine doğru sık iğne yapacağız. Tekrar ilmeğimizi kaydırarak başlıyoruz ve gördüğünüz gibi tersine doğru ilmeğimi tersten doğru alıyorum ve ben her bir ilmeğin tepesine batıp bu işlemi yapıyorum ama birer ilmek atlayıp da yapan arkadaşlarım var. Öyle de yapabilirsiniz. O da güzel duruyor. Ama ben her bir ilmeğin tepesine birer tane batıp hiç boşluk vermeden yapmayı tercih ediyorum. Bu şekilde ilerliyoruz. Bütün sık iğnelerin tepesine batarak bu işlemi gerçekleştiriyorum.
Evet arkadaşlar, ben hepsini yaptım. Burada birleşim noktasını tığla değil, son bir sık iğnemi de yaptıktan sonra kesiyorum küçük bir parça ve iğne takıyorum ipliğime. Bunu iğneyle yürüterek, gizleyerek yapmayı tercih ediyorum. Ama tabii siz nasıl, belki çoğunuz biliyordur, nasıl yapabiliyorsanız öyle de yapabilirsiniz. Ben iğneyle ipimi gizleyerek burayı bağlıyorum ve sonradan yürüterek ipimi kesiyorum. Evet arkadaşlar, ipimi kestim. Şöyle elimle düzeltiyorum. Şimdi diğer sap kısımlarına geçeceğim. Evet, bunun için de ben ayarlı bir sap yapmayı düşündüm ve ayarlı bir sap için bir ayarımız var. Ayarlı kancamız. Öncelikle burada zor olan bir şey yok. Ben 3 tane sık iğne ile başlıyorum. Bir sıra sık iğne, bir sıra ikili trabzan yapıyorum. Öncelikle 3 tane sık iğnemi yapıyorum. Ondan sonra 2 tane zincir çekip ters dönüyorum. Ve buraya sık iğnelerin tepesine batarak 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sıra üçlü ikili trabzan, bir sıra sık iğne olacak şekilde askımı tamamlıyorum. Şu şekilde, bu ayarlı olduğu için ben iki parçadan oluşuyor benim askım. Ama dediğim gibi siz tek parça yapıp kendi boyunuza göre ayarlayıp da yapabilirsiniz. Ben ayarlı yapacağım için iki parçadan oluşuyor. Biri 70 santim uzunluğunda neredeyse, biri de 60 santim. Yani kanca koyduğum için, ama dediğim gibi siz tek parça yapacaksanız kendi boyunuza göre ölçüp ona göre ilerleyip yapabilirsiniz. Örneğimiz bu şekilde. Siz değişik çanta sapları da deneyebilirsiniz. Dediğim gibi ben ayarlı yapacağım için bu modeli uygun gördüm. Bir sıra sık iğne yapıyoruz 3 tane. Bir sırada ikili trabzan yapıyoruz 3 tane. Bu şekilde örneğimizi ilerletiyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi örnek ilerliyor ve şimdi ben dediğim gibi ayarlı yapacağım için iki parça yapacağım. Ona göre bir uzunluk belirledim. Şimdi iki parçamı da yaptım. Burada burada şimdi önüne yapacağımız küçük bir çıt çıt takacağımız kapak gibi bir şeyimiz var. Parçamız var. Onu yapacağım. Bunun için 10 tane zincir çekiyorum. Ve öndeki ilmeğe batarak sık iğne yapıyorum ve 9 tane sık iğnem olacak burada.
Bir zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Her birinin üzerine birer tane batarak sık iğnelerimi yapıyorum. Evet arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi tam ortalığı konumluyor ve burada 6 sık iğnenin genişliği kadar, yani örüyorum. Hesaplıyorum da uzunluğunu çantanın ve ben sizin için de ölçeyim ne kadar yapmışım. 13 santim uzunluğu var. 5 santim genişliği var. Bunu dediğim gibi sizin çantanızın sık iğnesinin boyuna göre ayarlayabilirsiniz. Çantamın ağız genişliği işte 17 santim. Boyu 19 santimdir. Bu öndeki küçük kapak kısmını dediğim gibi kendiniz çantanızı ölçerek ayarlayın. Burada saplarımı da ölçüyorum işlediğim. Dediğim gibi ben 2 parça çalıştım. Çünkü ayar koyacağım için ayar tokası. Görüyorsunuz bu 62 santim biri. Birini uzun birini kısa çalıştım çünkü. Bu da 73-74 santim arası. Şimdi bunları sap kısmına ve kapak kısmına tersinden bir ütü tuttum ve şimdi birleştirme işlemindeyim. Önce iğnemi geçiriyorum ve bu ayar kısmını çantamı sabitleyeceğim, sapına sabitleyeceğim. İlk önce ayar tokasını yapıyorum. İğne ile gördüğünüz gibi bu ayar tokasının arasına bulunan telden iğnemle sap kısmına sabitliyorum. Ve iki tarafı da eşit olacak şekilde, yani bu ortadaki ayar tokasının demirini ortalıyorum. Yamuk durmasın diye. Böylelikle iğnemizle sapımıza sabitliyorum tokama. Evet, gördüğünüz gibi ayar tokasını askının tekine sabitledim. Diğerinde bu ipleri gizliyoruz önce. Yürüterek gizledikten sonra askımıza takabiliriz. Şu şekilde ilmeklerinizin geliş yönüne doğru tığınızla gizleyebilirsiniz. Temiz bir görüntü çıkar. Gördüğünüz gibi ayar tokası bu şekilde. İstediğiniz yerden ayarlayabilirsiniz. Evet. Çok şık oldu bence. Şimdi dediğim gibi askıları çantamıza sabitleyeceğiz. Kenar noktalarından ipimizi düzgünce gizleyerek, olabildiğince düzgün bir görüntü sağlayarak birleştirmeye çalışın. Gelişi güzel dikmeyin. Ben astarsız olarak kullanacağım için dikerken de daha özenli davranıyorum. Yani astar kullansam da özenli dikiyorum ki orada böyle bir kalın bir tabaka oluşmasın. Geliş yönüne doğru ipimi gizleyerek dikmeye çalışıyorum. Bu şekilde iki tarafı da sabitledikten sonra çantamızın önündeki toka kısmını da sabitleyeceğim. Çıt çıtlarını takacağım.
Evet, çantamın saplarını sabitledim. Şimdi öndeki kapak kısmını yapıyorum küçük. Bunun için ilk önce gördüğünüz gibi şu şekilde ortalıyorum çantamı ve bunun üstüne dikmeden önce çıt çıtlarımız var. Bunların yerlerini belirliyorum. Bir tane çantanın üzerine, bir tane de bu küçük kapağımızın üstüne gelecek şekilde sabitleyeceğim. Önce bu iplerimizi de şu şekilde gizliyoruz ve yürütüyoruz. Asla dibinden kesmeyin. Biraz bırakın. Bu şekilde ipinizi yürüterek işlemimizi tamamlayın. Evet, sabitledikten sonra güzelce hem ön tarafından hem arka tarafından güzel görünebilecek şekilde çantamızı parçalarını birleştiriyoruz. Dediğim gibi dikerken özenli olmaya dikkat edin. Hani kötü bir görüntü oluşmasın. İpliğinizi daima gizleyerek karşı tarafa geçirin ve öyle birleştirme yapın. Evet, dikim işlemim benim bitti. Burada bunu sabitledim. Öndeki çıt çıt kısmı kaldı. Onu da dikeceğim ve işlemim tamamlanacak. Ve burada bir ayarlama yapıyorum. Gördüğünüz gibi nereye denk geliyorsa oraya ayarlıyorum ve çıt çıtını dikiyorum. Ve çantamın yapımı bitti arkadaşlar. Nasıl buldunuz? Umarım beğenmişsinizdir. Yazları en çok kullanılan çantalardan birini çalıştım sizin için. Detaylarını da vermeye çalıştım kendimce elinden geldiği kadar. Umarım size de faydası olur. Gördüğünüz gibi çok şık, çok kullanışlı bir çanta oldu. Siz de yaparsanız ve benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Instagram adresimden de beni takip edebilirsiniz. Edda Tasarım. Beğenip yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Teşekkür ederim.